Hayat Ağacı'ndan herkese merhaba. Sınırlar, ilişkilerinizde hangi davranışların kabul edilebilir olduğunu ve hangilerinin olmadığını belirleyen kişisel kurallardır. Sınırlarınıza sahip çıktığınız ölçüde değerlerinizi, inançlarınızı ve kişisel özel alanlarınızı korumanız kolaylaşır. Sağlam sınırlara sahip olmak, genel sağlığınız açısından hayati öneme sahiptir. Bir insanın sınırlarının olması, başkalarıyla sağlıklı ilişkiler geliştirmeye yardımcı olmasının yanında sizi kendinize karşı da korur. Yani zamanınızı, enerjinizi, birikimlerinizi boşa harcamak konusunda sizi frenler. Sahip olduğumuz sınırlar, hayatın akışı içerisinde zaman zaman zorlanabilir. Bu normaldir. Ancak sınırların sürekli olarak ihlal ediliyor olması kişideki bir takım zayıflıklara işaret eder ki bu da kişinin hem kendisinde hem de başkalarıyla ilişkilerinde sıkıntılara yol açar. Eğer sınırlarınızın zayıf olup olmadığını merak ediyorsanız dikkat etmeniz gereken 9 uyarı işaretini bu videoda sizler için ele alıyoruz. Sürekli olarak hayatınız üzerinde yeterince kontrol sahibi olmadığınız düşüncesine kapılıyorsanız sınırlarınızla ilgili bir sorun var demektir. Kontrol eksikliğine birçok faktör katkıda bulunur ve sorunları düzeltmek için nereden başlayacağınızı belirlemekte zorlanabilirsiniz. Etrafınızdaki insanlar duygularınıza, taleplerinize, ihtiyaçlarınıza saygı göstermiyor olabilir ya da bu alanlara müdahale edilmesine o kadar alışmış olabilirsiniz ki bunu normalleştirip başka yol olmadığını fark etmiyorsunuzdur. Böyle durumlarda zayıf olan sınırlarınızı tespit edip güçlendirme yoluna gitmezseniz, etrafınızdakilere kendinizi güçlü bir şekilde ifade etmezseniz sorunu çözemezsiniz. Eğer çevrenizdeki herkese özel hayatınızı açma eğilimindeyseniz sınırlarınızda sorun var demektir. Birey olarak kendimizi korumak, saygı görmek ve fiziksel duygusal alanımızı korumak için özel hayatımızın gizliliğine önem vermeliyiz. Kişisel özerkliğimizi ve ruh sağlığımızı korumak açısından bu önemlidir. Karşılıklı saygı ve sağlıklı ilişkilerin temelini böyle atabiliriz. Çünkü kendi sınırlarımızı belirlemek, başkalarının sınırlarına da saygı göstermek anlamına gelir. Aşırı paylaşma eğiliminde olmak bizi savunmasız bırakabilir, mahremiyetimizi tehlikeye atabilir ve başkalarının istismarına kapı açabilir. Zayıf sınırlarınız olduğunun en belirgin işaretlerinden biri de küçük şeylerden dolayı suçluluk duymaktır. Mesela bir insan meşguliyetinden dolayı komşusunun kahve içme teklifini geri çevirdiği için ya da kısa süreli de olsa kedisine bakıcılık yapmadığı için suçluluk duymamalıdır. Başkalarının ihtiyaçlarına aşırı duyarlı olanlar ve her zaman herkesi memnun etmek isteyenler sınırlarını bir kez daha gözden geçirmelidir. Bazı durumlarda hayır diyebilmek, zamanınızın ve enerjinizin suistimal edilmesinin önüne güçlü bir set çeker, unutmayın. Zamanınızı nasıl harcayacağınız, nelere ne kadar zaman ayıracağınız tamamen sizin vereceğiniz kararlarla olabilir. Eğer bu konuda sürekli başkaları müdahil oluyorsa ve size bir şeyler dikte ederek yönlendiriyorsa sınırlarınızı gözden geçirmelisiniz. Başkalarını hayal kırıklığına uğratmaktan, kırmaktan, incitmekten ya da başarısızlığa uğramaktan korkarak hayır demeyi bilmiyorsanız kabak yine sizin başınıza patlar. Başkalarının ihtiyaçlarını ve taleplerini sizinkilerin önüne koyduğunuz her seferinde bunalan, yorulan ve ruhsal açıdan sıkıntıya düşen siz olursunuz. Eğer diğer insanların fikirleri ve tavsiyeleri karşısında sınırlarınız yeterince güçlü değilse, alacağınız kararlarda ilerlemeniz çok zor olabilir. Kendi kararlarınızı verecek kadar dirayetli olmazsanız, kolayca birçok farklı yöne çekilebilirsiniz. Daha güçlü bir öz saygı geliştirmek ve kötü muamele görmekten korunmak için kendi kararlarınızı özgürce verebilmelisiniz. Başkalarının düşüncelerinden elbette yararlanılabilir ancak son sözü söyleyecek olan sizsiniz. İnsanların vereceği tepkileri öngörememek de sınırlarınızı zayıflatan bir unsur olabilir. Özellikle incitmekten korktuğunuz, sizi reddedeceğinden çekindiğiniz, terk edeceğinden endişe ettiğiniz insanlara karşı yelkenleri indirdiğiniz durumlarda sınırlarınız hepten yol geçen hanına döner. Başkalarının sizden hoşlanmayacağı düşüncesi de sınırları zayıflatan bir faktördür. Unutmayın, diğer insanların duygularından sorumlu değilsiniz. Kendinizi açıklamanız gerekmez ve size iyi gelmeyen veya doğru olmayan bir şey olduğunda hayır deme hakkınızı kullanmalısınız.
Etrafınızdaki insanların kötü davranışlarını olumlama alışkanlığınız varsa bundan acilen kurtulmalısınız. Kötü bir söz söylendiğinde aslında hakaret kastı olmadığını ispatlamaya çalışmak, sadece şakadan ibaret olduğunda ısrar etmek size bir şey kazandırmaz. Aksine zamanla sınırlarınızı zayıflatan bir taarruza dönüşebilir. Başkalarının negatif eylemlerine sürekli bahaneler bulmak yerine bunları ciddiyetle ele almak ve gerekli itirazı anında yapmak gerekir. Pasif-agresif davranışlar zayıf sınırların bir başka işaretidir. Eğer çatışmadan kaçınmak için öfkenizi veya duygularınızı doğrudan ifade etmiyorsanız, öfke veya rahatsızlık duygularını gizlemeyi tercih ediyorsanız zayıf sınırlara sahipsiniz demektir. Pasif-agresif olanlar genellikle çatışmadan kaçınmak, karşıdakini provoke etmemek adına gerçek duygularını ve hoşnutsuzluklarını gizlemeyi, jest ve mimiklerle yanıt vermeyi, ironi ve taşlama yapmayı, işbirliğinden ve iletişimden kaçınmayı tercih ederler. Böyle yapmak esasında sınırların zayıf olduğunun göstergesidir. Eğer ilişkileriniz zor, dramatik ve duygusal iniş çıkışlarla doluysa, bağımlılık veya istismar durumu yaşıyor olabilirsiniz. Genellikle sınırları zayıf olan kişilerde görülen bir durumdur. Bir kez sınırı aşmalarına izin verirseniz muhtemelen bunu sürdüreceklerdir ve ihlal sürekli hale gelecektir. En sevdiğiniz kişiler bile olsa istismar edilmemek ve kötüye kullanılmamak için sınırlarınızın varlığını göstermekten çekinmemelisiniz. Çünkü sağlıklı sınırlar oluşturmak ve bunu sürdürmek duygusal olarak sağlıklı bir ilişkinin en önemli özelliklerinden biridir. Videoyu beğendiyseniz Hayat Ağacı'na abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.